Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yapımı çok kolay, çok gösterişli iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü ise bu şekilde. Modelim için 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renkte örmek isterseniz K721. Bu model bu renge çok yakıştı. Benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Gerçekten görüntü olarak çok güzel. Modelim 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor. O yüzden 3,5 numaralı şişime 13 ilmek atarak başlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İlmek sayımızı tek sayı başlamamız gerekiyor. Modelimiz 2'nin katları artı bir ilmekten oluştuğu için tek sayı başlamamız gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 13. 3,5 numaralı şişe 13 ilmek atarak başladım. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. İlk sırada ters olarak örüyorum. Arka yüzü ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Model kurulumuna geçmeden önce bir sıra haroşa örüyorum. Modelde kıvrılma olmasın diye. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Sıra başında ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzümüzü de ters örerek tamamlayalım. Bu modeli farklı örgülerinizde kullanırken istediğiniz lastik uygulamasını yapabilirsiniz. Ben model anlatımı yapacağım için modelde kıvrılma olmasın diye bir sıra haroşa örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bir haroşa sıramız oldu. İlk ilmeği örmeden aldım. Haroşadan sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters örmemiz gerekiyor. Yani toplamda 4 sıra örmemiz gerekiyor. Model kurulumu yapmadan modelimizi 2 sırada tamamlıyoruz. 4 sıra ördükten sonra 2 sıra model kurulumu yapıyoruz. Şimdi bir sıra ön yüzde ördüm. Bir sırada arka yüzde ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp arka yüzü tamamladım. Haroşadan sonra 2 sıra örmüş olduk. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ön yüzde 3. sırayı örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Model kurulumuna geçeceğim. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Yapımı çok kolay hem de çok gösterişli bir model. Her türlü örgüye de yakışan bir model. İsterseniz bebek örgülerinde, isterseniz de yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz.
Haroşadan sonra 4 sıra ördüm. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz ördükten sonra sonraki ilmeğimi 4 kez söküyorum. Daha sonra ilmeğin içerisine giriyorum. Bütün ilmekleri hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp düz ördükten sonra sonraki ilmeği 4 kez söküyorum. 1 2 3 4 ilmeğin içerisine giriyorum. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeği 4 kez söküp ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp sonraki ilmeği 1 2 3 4 kez söküp düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği 4 kez söküyorum. 1 2 3 4 ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Sonda bir ilmeğim kaldı, onu düz örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sıra başında ilk ilmekten sonra bir ilmek düz örmüştük. Sıra sonunda da modelden sonra bir ilmek düz örüp sondaki ilmeği düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Arka yüze modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzü tamamlamış oldum. Şimdi modelden sonra 2 sıra ön yüzde düz, 2 sıra da arka yüzde ters örmemiz gerekiyor. Şimdi 4 sıra örüp geliyorum. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sıra da arka yüzde ters olarak ördüm. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde modelde kaydırma yapacağım. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. İlk model kurulumu yaparken ilk ilmekten sonra bir ilmek düz örmüştük. Bu model sırasında ilk ilmekten sonra 2 ilmek düz ördüm. Sonraki ilmeği 4 kez söküyorum. İlmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmeği 4 kez söküyorum. Sonraki ilmeği düz ördüğümüz ilmekten sonraki ilmeği 4 kez söküp bir ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 ilmek söktükten sonra ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki ilmeği 4 kez söküyorum. İpimizin rengi biraz koyu olduğu için arkadaşlar ekranda tam gözükmüyor, fakat anlatmış olduğum gibi örebilirsiniz. Sıra başında ilk ilmekten sonra 2 ilmeği düz örmüştük. Sıra sonunda da modelden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Modelde kaydırma yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Kaydırmamızı da sıra başındaki ilmekten anlıyoruz. İlk ilmeği ördükten sonra bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki modelde 2 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek düz örüp daha sonraki modelde de 2 ilmek düz örerek kaydırma yaparak modelde devam ediyoruz. Arka yüzü tamamladım. Şimdi tekrar model kurulumu yapmak için 2 sıra ön yüzde düz, 2 sıra da arka yüzde ters örmemiz gerekiyor. Modeli yeterince anlattığımı düşünüyorum. O yüzden anlatımımı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Modeli şöyle yakından göstereyim.
Diğer modelimi de göstereyim. Gerçekten çok güzel. Yapımı da çok kolay bir model. Modelin nasıl durduğunu merak ederseniz farklı renklerde örerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi bir sonraki model videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.